Jam Session'a hoş geldiniz. Ben Erdem Özkan ve bugün size caz tarihindeki deli sayılabilecek çok büyük dehalardan birinden bahsedeceğim. Onlarla dolu zaten caz tarihi. Bugün bahsedeceğimiz isim Charles Mingus. Caza hem müziğiyle hem de karakteriyle çok büyük imzalar atmış bir isim Charles Mingus. Benim de çok sevdiğim Moanin ve Goodbye Pork Pie Hat gibi kayıtları olan çok büyük bir isim Charles Mingus. Siz de kendi favori Mingus parçalarınızı dilerseniz yorumlara yazabilirsiniz veya sorularınız varsa onları iletebilirsiniz. Ve hatta elinizdeymişken beğen ve abone ol butonlarına da basabilirsiniz efendim. Jam Session'a hoş geldiniz. Şimdi Charles Mingus'ın seyirciyle çok kuvvetli bir iletişimi var. Bu da biliyorsunuz sahne sanatlarında çok önemli bir şey. Müzisyenler için de çok önemli bir şey ama Charles Mingus'ınki biraz değişik bir iletişim ve ilişki şekli diyebiliriz. Genellikle caz kulüplerinde böyle çok yüksek sesle konuşan, dikkatini tam olarak sahneye, müziğe, müzisyenlere vermeyen insanlarla ilgili bir takım hikayeleri var Charles Mingus'ın. Öncelikle bu konudan bir başlayalım. Yani bu caz kulüplerinde yüksek sesle konuşmak, müziği tam dinlememek konularından bahsedelim. Çünkü bazen gerçekten günümüzde de ülkemizde de rastladığımız bir durum bu. Yani gerçekten özellikle caz kulüplerinde işte yüksek sesle konuşulduğu zaman müzisyenler sahnede biraz rahatsız olabiliyorlar. Bu ses çünkü sahneye gerçekten ulaşıyor. Belki biz hani dinlerken çok ulaşmadığını düşünüyor olabiliriz ama aslında gerçekten kuvvetli bir şekilde ulaşıyor. Ve bu da işte o müziğin ve konserin havasının içine tam girememek veya işte belki çok yüksek konsantrasyonla bir solo alıyorsanız o solonun içinde tam olamamak, dağılmak gibi sonuçlara yol açabiliyor. Özellikle de bir basçıysanız, bir bas solo alıyorken en ufak bir fısıltı bile o sahneye çok kuvvetli geliyor olabilir ve sizi dağıtıyor olabilir. Charles Mingus da bir basçı ve o yüzden bu konuda çok hassas bir müzisyen. Aslında her müzisyenin olduğu kadar yani kendi sanatına ve müziğine saygı duyan her müzisyende olduğu gibi illa basçı olması da gerekmiyor tabii ki. Şimdi Mingus'ın seyirciyle yaşadığı böyle birkaç enteresan olay var anlatılan ve bunlar da genellikle Village Vanguard Caz Kulübü'nde gerçekleşmiş. Village Vanguard da New York'ta çok önemli, çok tarihi bir caz kulübü. Hatta eğer yolunuz New York'a düşerse veya bizi New York'tan izliyorsanız mutlaka Village Vanguard'a bir uğrayın, orayı bir görün derim. Çok önemli bir kulüp. Village Vanguard'da bir pazar akşamındayız, öyle hayal edin. Ve işte Charles Mingus'ın liderlik ettiği iyi bir müzisyen grubu sahneye çıkıyor. Ya mekan biraz gürültülü, özellikle ön masalarda oturan, işte öndeki iki masada oturan gruplar gerçekten de susacak gibi değiller. Yani müziği pek dinlemiyorlar, hep kendi aralarında konuşuyorlar, sahneyle çok ilgileri yok, müzisyenlerle çok ilgileri yok, dikkatler asla sahnede değil, kendi aralarında konuşmaya gelmiş gibiler. Yani kendi aranda konuşmak için niye caz kulübüne gidersin onu da anlamam da hani. Tabii bu durumda hem sahnede çalan müzisyenleri çok rahatsız ediyor hem de aslında müziğin arka sıralarda, arka masalarda oturan insanlara ulaşmasında biraz engelliyor. Oradan başka bir uğultu geliyor çünkü sürekli arkadan müzik dinlemek. Özellikle dikkat etmeye çalışan, gerçekten kendi müziğe vermeye çalışan dinleyiciler için zor bir hal alıyor. İşte artık konser bir süre böyle devam ediyor o uğultu eşliğinde ön sıralardan, ön masalardan gelen ve Charles Mingus bir noktada dayanamıyor. İşte koca kontrbası alıyor böyle sahnenin önüne kadar geliyor kontrbasıyla beraber. Mikrofona yaklaşıyor ve şu sözleri söylüyor. Yani artık sizinle savaşamayacağız gerçekten. Onun yerine şöyle yapacağız. Bir sonraki şarkıda 4 ölçü biz çalacağız, 4 ölçü siz konuşacaksınız. Sonra yine 4 ölçü biz çalacağız. Okey diyor, geri gidiyor. Bu noktada tabii bu 4 ölçü olayından da bir bahsetmek lazım. Bu bir trade aslında. Caz müzisyenleri arasında trade olarak bilinen veya trade fours olarak bilinen bir kavram. Yani 4 ölçü işte mesela piyano çalar, 4 ölçü trompet çalar, sonraki 4 ölçüyü işte bas çalar veya belki davul etrafında döner. Yani 4 ölçü piyano, sonra 4 ölçü davul, 4 ölçü trompet, sonra 4 ölçü davul, ne varsa artık 4 ölçü saksafon veya gitar, tekrar 4 ölçü davul ve bir şarkıyı, bir korusunu, bir turunu bu şekilde tamamlar müzisyenler, sonra tekrar melodiye dönerler falan. Yani böyle bir kavram vardır, trading diye, yani aslında alışveriştir bu bir çeşit müzisyenler arasında. Ve Charles Mingus, madem susmuyorsunuz o zaman biz de sizi de müziğin içine zorla dahil ederiz ve size trade yaparız diyor aslında. Gerçekten yerine geçiyor, işte tempoyu veriyor, bir sonraki şarkıya giriyorlar ve işte şarkının ilk korusunda melodiyi çaldıktan sonra Charles Mingus bir 4 ölçülük bir bas riff'i çalıyor ve bütün orkestra susuyor.
Sadece ön masada konuşanların sesi duyuluyor. Çünkü onlar zaten Charles Mingus'ın ne dediğini de dinlemediler, duymadılar. Konuşmaya devam ediyorlar. Müzisyenler hiç istiflerini bozmadan onlar konuşurken 4 ölçü tempoyu bozmadan sayıyorlar ve bir sonraki 4 ölçüde tekrar sıra kendilerine geldiğinde tekrar çalmaya başlıyorlar. 4 ölçü çalıyorlar ve yine susuyorlar. Bir şarkıyı Charles Mingus ve müzisyen arkadaşları bu şekilde o ön masayla hiç asla istifini bozmayan, asla ne olup bittiğinin farkında dahi olmayan o ön masayla yaparak bir şarkıyı bu şekilde bitiriyorlar. Tabii arka tarafta gerçekten müzik dinlemeye gelmiş olan insanlar durumun farkındalar ve kahkahalarla gülüyorlar ama ön masa asla durumun farkında değil. Hatta şarkı bitiyor. Sadece orada hani alkış sesini duyunca, arkadan alkış geldiğini duyunca bitmiş şarkı alkışlayalım diyorlar. Tekrar muhabbetlerine devam ediyorlar. Böyle de bir olay yaşanmış Village Vanguard'da. Yani aslında caz kulübüne gelmişler ama müzikten o kadar kopuklar ki Charles Mingus gibi büyük bir müzisyenin kendilerine verdiği dersten bile bir haberler diyebiliriz. İkinci hikayemiz yine Village Vanguard'da yaşanıyor. Bir gün Charles Mingus mekana elinde kese kağıtlarıyla geliyor. Yani hani kontrbası orada zaten kese kağıtlarıyla geliyor. Bu kese kağıtlarını işte sahnenin bir kenarına koyuyor Charles Mingus. Yine böyle hani gürültülü bir gün bekliyor muhtemelen ki bu kese kağıtlarıyla gelmiş ve derken zaten müzik başlıyor ve bir noktada insanlar Charles Mingus'a göre fazla gürültülü oldukları için Mingus müziği kesiyor, kese kağıtlarını alıyor. Bir tanesinden bir gazete çıkartıyor, onu piyaniste uzatıyor. Diğerinden bir satranç takımı çıkartıyor. Onu da saksafoncu ve davulcuya veriyor. Onlar da işte piyanist gazetesini okurken piyanosunun başında saksafoncu ve davulcu da kendi aralarında satranç takımını kurup oynamaya başlıyorlar. Kendisi için de ufak bir televizyon seti çıkartıyor. Küçük hani mini cep televizyonları olurmuş ya vaktinde onlardan. Onu kuruyor bir güzel. Ayaklarını uzatıp televizyon izlemeye başlıyor sahnede. Bir süre böyle devam ediyor. Ta ki insanlar hani bir şey eksik ya, müzik eksik ya. Hani onu fark edip dikkatlerini tekrar sahneye verene kadar böyle devam ediyorlar. Ne zaman ki Charles Mingus artık oradaki o konuşma gürültü seviyesinin kendi standartlarına uygun bir seviyeye düştüğünü düşünüyor. O zaman artık işte satrancı ve işte televizyonu ve gazeteyi bırakıp tekrar müzisyenler müzik yapmaya başlıyorlar. Bir gün Mingus yine gürültülü bir seyirciyle karşı karşıya yine Village Vanguard'da. Bu sefer de şöyle yapıyor. Müziği durduruyor, mikrofona geliyor ve diyor ki madem kimse müzik dinlemek istemiyor o zaman biz de yani yemek yiyelim daha iyi madem öyle diyor. Garsona işaret ediyor. Bütün müzisyenlere soruyor ne yemek istediklerini. Sipariş veriyor. Bunların hepsini mikrofona yapıyor bu arada. Sipariş veriyor. Oturuyorlar, yemeği bekliyorlar. O arada muhabbet ediyorlar müzisyenler sahnede kendi aralarında. Yemek geliyor, yemeklerini yiyorlar bir yarım saat. Sonra keyifleri ne zaman isterse o zaman başlıyorlar. Yani aslında Mingus'un böyle gerçekten o gürültüye karşı çok ciddi bir reaksiyonu var. O yüzden eminim Charles Mingus eğer bugün yaşasaydı Naim Audio Muso Cube Second Gen ile müzik dinlerken tamam şimdi konuşabilirsiniz ama bir dakika önce şu bassları bir dinleyelim derdi. Çünkü bu hoparlör tıpkı Charles Mingus gibi her notanın hakkını çok iyi verir. O yüzden de sessizliğin kıymetini arttırır. Siz de Charles Mingus'un laf yok, caz çok yaklaşımını Naim Audio Muso Cube Second Generation'la evinize taşıyın. Mingus'un notaları havada uçuşurken yüksek çözünürlüklü ses kalitesini evinizde yaşayın. Tek yapmanız gereken sessizlik ve biraz caz ruhu. Tabii yani her zaman her gelen seyirci de caz kulüplerindeki bu kutsal günahı işliyor diyemeyiz. Yani duyarlı ve dikkatli, müziğe saygılı dinleyiciler de var. Hatta bir gün şöyle bir şey oluyor. Yine Village Vanguard'da yine aslında nispeten Charles Mingus'un kabul edebileceği seviyede bir gürültü seviyesi varken, konuşma seviyesi varken Mingus müziğini yaparken bir kişi yani orada müzik dinleyenler arasında sadece bir kişi çok yüksek sesle ve hatta müziğin de üstünde bir sesle konuşarak orada oturuyormuş. Ve Mingus artık tabii ki bir noktadan sonra dayanamamış anlayacağınız üzere mikrofona gelmiş ve demiş ki ya şu arkadaşın ağzına birisi bir yumruk atarsa ona ben $100 vereceğim demiş. Arkalardan kahraman bir kadın dinleyici ayağa kalkmış. Ben atarım ama para istemiyorum. Bunu tamamen caz sevgimden yapacağım demiş. Evet, Charles Mingus tabii ki bu seyircilerin konuşması, dikkat, işte müziğe saygı, sessizlik falan konularında böyle reaksiyonları olan veya işte böyle hisseden tek müzisyen değil. Mesela bununla ilgili bir Keith Jarrett örneği de var. Keith Jarrett da bir konserinde işte seyircinin arasından çok fazla öksürük sesi gelmesi ya da sürekli fotoğraf çekmeye çalışmaları sebebiyle bir anda ayağa kalkıp piyanosunun başından konseri terk etmiş mesela. Yani böyle reaksiyonlar da olabiliyor ama Charles Mingus'ın seyirciyle kurduğu bu iletişim yani adeta ders veren, eğiten. Dolayısıyla o insanlar o kulübe bir daha geldiklerinde veya başka bir kulübe başka birisini dinlemeye gittiklerinde akıllarında yer edecek kadar önemli tecrübeler yaşatıyor Charles Mingus bu insanlara. Bir anlamda
onları gerçekten caz dinleme konusunda eğitiyor da diyebiliriz. Canlı dinlediğiniz caz müzisyenlerini mingıslaştırmamak adına siz olun. Kulüplerde müzik dinlerken müziğe, müzisyenlere ve o ortama, hatta diğer dinleyicilere de saygılı bir şekilde, mümkün olduğunca düşük bir ses seviyesiyle, hatta mümkünse hiç konuşmadan müziği takip edin derim. Jam Session'ı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.